Az önce Godzilla x Kong The New Empire filminden yeni bir teaser yayınlandı ve adamlar yeni gelen efsane sahnelerin yanında bir de filmin sonunu paylaşmışlar. Evet, yanlış duymadınız, az önce Warner Bros. Kendi hesabından filmin sonunu paylaştı. Tabi bize de bu konuyu aydınlatmak ve yeni sahneler hakkında konuşmak düşer. Tabi sonra bana gelip bütün filmi anlattım falan diyorsunuz ama ben gördüklerim dışında hiçbir şeyi paylaşmıyorum. Bu yüzden film vizyona girdiğinde yanılmış ya da fragman oyunlarına gelmiş olabilirim ama şu an yani bu video için böyle bir şeyin geçerli olacağını düşünmüyorum. Ama yine de sizler hiçbir şeyin garantisi olmadığını bilin istiyorum. Son yayınlanan teaser'ı her detayıyla inceleyeceğim dostlar, ancak hemen öncesinde eğer kanalda yeniyseniz ve içerikleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İlk olarak teaser'ın başlangıç sahnesi Godzilla vs. Kong filminin başlangıç sahnesiyle birebir aynı. Bir patlama oluyor ve gizemli bir titanın saldırısını gösteriyorlar. Hemen sonrasında ise Kong'un uçtuğunu ve Shimo tarafından fırlatıldığını görüyoruz. Artık fragman ve teaserlerden Shimo'yu parça parça kafamızda birleştirmek zorunda kaldık çünkü filmin en büyük sürprizi Shimo olacak, öyle değil mi? Yani arkadaşlar, birazdan size öyle bir olaydan bahsedeceğim ki Shimo'yu bunca zaman saklamalarına hiç gerek kalmadığını anlayacaksınız. Bu sahnede Scar King ve Kong dövüşüne daha uzun bir bakış alıyoruz. Ama burada bana çok garip gelen bir olay var. Scar King'in boyu 120 metre olacak demişlerdi ve muhtemelen Kong daha kısa kalacak diyorduk. Şimdi bu sahneye baktığımızda Scar King'in daha küçük durduğunu düşünen tek kişi ben değilim herhalde. Bu arada Scar King sahne içerisinde gerçekten de tecrübesi sayesinde farklı dövüş teknikleri kullanıyor. Yani önceki fragmanlardaki gibi her seferinde Kong'dan dayak yemiyormuş. Ama Scar King buradaki şu küçük haliyle 120 metre olursa bu durumda Kong'un en azından bir 130 metre falan olması lazım. Zira bu sahneye göre Scar King gerçekten çok kısa ve küçük görünüyor. Sahnenin devamında ise yeni bir klip olarak Godzilla ve Kong'un koştuğu sahneye farklı bir bakış alıyoruz. Scar King Shimo'nun üzerine bindiği için Kong da Godzilla'nın üzerine biniyor. Bu sahneden sonrasında neler yaşanacağını sizlere zaten söylemiştim. Scar King ve Shimo, Kong ve Godzilla yani dördü birlikte karşılıklı bir şekilde savaşacaklardı. Godzilla'nın daha fit, uzun ve güçlü durması ise Kong'u bile taşımasına olanak sağlıyor. Zaten Godzilla daha önceki formunda Kong'u tek seferde metrelerce uçurmuştu. Yani en azından kendisi kadar ağır olan Kong'u taşıması inanılmaz bir olay değil tabii ki. Ama bu öyle bir sahne ki yani bu sahne üzerine böyle sayfalarca yazılar yazabilirim çünkü Godzilla Kong'dan daha hızlı koşuyor. Yani Godzilla'nın son evrimi karakterin hızını gerçekten de olağanüstü düzeyde arttırdı. Bir diğer sahnede ise Scar King'in yine Kong'dan dayak yediğini görüyoruz. Aslında dün hazırladığım Scar King vs. Kong videosuna da bu sahneyi koyacaktım ama benden önce Warner Bros'un yayınlamasını bekledim. Şimdi gelelim benim sinirimi bozan ve beni hasta eden o sahneye. Öncelikle burada ne olduğunu tahmin etmek isteyenler var mı diye bir sormak istiyorum. Bu sahnede Kong'un üzeri karla kaplanıyor ve etrafa kanlı kanlı parçalar dağılıyor. Gerçekten bunu tahmin etmemiz çok mu zordu ve bu sahneyi teaser'a koyarken ciddiler miydi merak ediyorum. Dostlar, eğer spoiler yemek istemiyorsanız videoyu hala kapatma şansınız var, haberiniz olsun. Yani ben sizlere uyarayım da gerisi beni çok da ilgilendirmiyor. Bu sahnede Shimo Scar King'i buz nefesiyle donduracak ve Kong son darbeyi vurarak Scar King'i paramparça edecek. Yani Scar King'in öldüğü sahneyi teaser'a koymuşlar. Tıpkı Godzilla vs. Kong filminin son sahnesindeki gibi Kong yine baş düşmanı öldüren karakter olacak. Hatırlarsanız o filmde de Godzilla sayesinde baltayı şarj etmiş ve Mechagodzilla'yı öldürmüştü. Burada ise Shimo sayesinde kendi düşmanını öldürmüş olacak. Vay be Scar King, seninle daha tanışamadan öldüğün sahneyi izlemiş olduk. Yine de merak etme çünkü bu kardeşlerin seni asla unutmayacak diyemem ama hep bu şekilde hatırlayacaklar. Zaten size şöyle bir şey daha söyleyeyim dostlar, bu film aslında Godzilla vs. Kong 2 olarak geçecekti. Hatta sırf bu yüzden film içerisinde Godzilla ve Kong'u tekrardan dövüştürdüler. Ama sonlara doğru Godzilla ve Kong'un birlikte çalışacağını gösterecekleri için Godzilla x Kong gibi bir isim kullandılar. Yani şu son sahneyi göstermeselerdi benim için 10 numara bir teaser olurdu ama ben bu sahneyi gördüğüm gibi her şeyi anladım. İşte bu yüzden hala anlamayanlar varsa videodan ayrılmalarını istemiştim. Ama bu durum benim sorunum değil çünkü sonuçta ben onların bize verdiği sahneler dışında hiçbir şey paylaşmadım. Yani bu sahneyi teaser'da görmek benim için çok da büyük bir sürpriz olmadı. Sadece Kong'un Godzilla'ya bindiği sahneyi hiç beklemiyordum ama çok hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Evet dostlar, böylece bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Eğer gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.